Merhaba değerli dostlarım. Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bugün sizlerle sporda göz yaralanmalarını anlatacağım. Uzun bir aradan sonra tekrar yayındayız. Canlı yayında. Bu akşam sizlere sürpriz bir canlı yayın yaptım. O yüzden herkese selam ve saygılar. Sporda görülen göz yaralanmaları, spor ile ilişkili göz yaralanmaları önemli morbidite, körlük ve iş gücü kaybı nedenlerinden biridir. Özellikle çocuklar ve boya topu yani paintball, basketbol ve buz hokeyi sporu gibi bazı sporlarla ilgilenenler yüksek risk altındadır. Spor dalları bu yaralanma risklerine göre düşük risk, orta risk olarak sınıflandırılabilir. Gözle ilgili travmanın boyutu, gözle gelen cismin şekil, hız ve sertliğine bağlıdır. Hekim dikkatli bir öykü, fizik muayene ile yaralanmanın ciddiyeti hakkında fikir sahibi olabilir. Bu kapsamda spor hekimi yaralanmaya ilk müdahaleyi yapabilmeli. Hangi tür yaralanmaları göz uzmanına yönlendirilmesi gerektiğini ve hangi tür yaralanmalarda oyuna devam etmeme kararı alması gerektiğini bilmelidir. Spor ile ilişkili göz yaralanmalarının en önemli özelliği %90'ını önlenebilir nitelikte olmasıdır. Koruyucu gözlüklerin kullanımı ve alınacak basit önlemler oyuncuyu ciddi yaralanmalardan önemli ölçüde korumaktadır. Giriş spor ile ilişkili göz yaralanmaları, kas ve iskelet sistemi yaralanmalarından daha sıklıkla karşılaşılsa da körlüğe, ciddi iş gücü kaybına ve morbiditelere neden olma potansiyeli taşıdığından büyük önem arz etmektedir. Dünyada her yıl 42 bini acil müdahale gerektiren 600 binden fazla spor ile ilişkili göz yaralanması olmaktadır. 12.4 %90'ı önlenebilir olmakla birlikte Amerika'daki körlükle sonuçlanan spor yaralanmalarında 3. sırada bulunmaktadır. Bu yaralanmaların yarısından fazlasına yüksek riskli aktivite grubu sporlar neden olmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan acil servislerde 2001 ve 2009 yılları arasında 200 binden fazla olgu tedavi edilmiş ve göz için risk taşımayan aktiviteler bile bu yaralanmaların %3'ünü oluşturmuştur. Spor ile ilişkili göz yaralanmaları, penetran oküler yaralanmaların %13'ünden sorumluyken hospitalizasyon gerektiren yani hastanede yatması gereken hastaların göz yaralanmalarında trafik kazalarının ardından 5. sırada yer almaktadır. Bu yaralanmalar spor dallarına göre ayrıldığında ilk 3 sırayı boya topu, paintball, basketbol ve buz hokeyi almaktadır. Yine azalan oranlarda beyzbol, tenis, voleybol, futbol, golf yaralanmaları da görülmektedir. Bu verilerden anlaşılacağı üzere
spor ile ilişkili göz yaralanmalarının her ne kadar penetran travmanın sonucu daha ağır olabilse de yaralanmaların birçoğu küt travma sonucunda oluşmaktadır. Bu yaralanmaların %82'sinde herhangi bir göz koruma aracının bulunmadığı tespit edilmiştir. Yaralanmalar özellikle çocuklarda, askeri personeller gibi sporun günlük eğitimlerin bir parçası olan kişilerde sık görülmektedir. Çocukluk çağında spor ile ilişkili göz yaralanmaları oldukça sık görülmekte ve tüm göz yaralanmalarının %52.8'ini oluşturmaktadır. Oküler travmanın verdiği hasarın boyutunu belirleyen travmaya neden olan cismin boyutu, sertliği ve hızıdır. Orbitadan küçük cisimler göz küresine direkt zarar verebilirken, orbitadan büyük cisimlerin kuvvetini göz küresi aracılığıyla duvar yapılarına iletebilir. Travmanın büyüklüğüne göre korneal abrazyonlar, korneal yabancı cisimler ve orbita duvarı kırıkları, bunlar periorbital ekimoz, glob rüptürü, hifema, retrobilber kanama ve retina hasar, penetran kapak yaralanması ve laserasyonu, yanık veya ışık hasarı görülebilir. Evet. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz varsa bundan bana ulaşabilirsiniz. Biz bu konuda pek çok yaralanmalar görmekteyiz. Bu spor yaralanmalarında bazen örneğin bir hemşire hanımın çocuğu diz darbesi sonucunda göz aşağı bakamıyordu ve çift görüyordu. Yapılan MR tetkikleri sonucunda orbita tabanda kırık tespit edildi ve orbita taban kırığının içine de kas sıkışması oldu ve hasta bu sebeple ne aşağı bakabiliyordu ne de tek görebiliyordu. Biz yapılan ameliyatla orbita taban kırığının üzerine patch graft yerleştirerek orbita taban kırığını böylece tedavi etmiş olduk. Bunun dışında tenis topu gibi ufak toplar göze top küçüldük sonra gözdeki hasar şiddeti artmakta ve gözümüzde hem göz içi basıncını artırmakta, göz yırtığı, katarak gibi hastalıklar meydana gelmektedir. Bunun dışında golf sahalarında da sık sık ya golf topuna bağlı göz travmaları ya da ters golf değneğinin sapına bağlı ters hareketlerde birçok kaş ve göz travmaları da özellikle hastanede yakın golf sahası olması nedeniyle bizlere başvurmaktadır. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yine spor ve göz yaralanmaları ile ilgili size değişik bilgiler de sunmaya çalışacağım. Kıbrıs'tan, Güzelyurt'tan, Lefke'den, Yeşilyurt'tan tüm dinleyicilerime selam olsun. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum.